Merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber yeni asgari ücretle alınabilecek en iyi telefonlara yakından bakacağız. Asgari ücretle bir telefon alacaksak burada gerçekten çok seçici olmak gerekiyor. Buradaki en önemli kriter de kesinlikle uzun ömürlük, sonra kamera ve ekran kalitesi. Bu telefonların hepsinin en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Bu videoyu daha fazla kişiye ulaştırmak için de alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdi asgari ücretle alınabilecek ilk telefonumuzla başlayalım. Burada Poco X7 Pro'yu görüyoruz. Açıkçası tasarım olarak baktığımda önceki Poco'nun X serisi modellerinden daha sade, daha şık bir telefonla karşılaşıyoruz. Buradaki tasarım biraz iPhone 16'ya da benziyor. 6.67 inç AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 446 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Tabii ki 120 Hz tazeleme, Dolby Vision, HDR10 Plus gibi en üst düzey teknolojiler bu ekranda var ve 12 bit renk derinliği DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsamasıyla ekranda renkler, canlılık ve kontrast oranı muazzam bir seviyede diyebilirim. Ekran deneyimi anlamında sanki bir orta segment değil de üst segment hissiyatı veriyor. 3200 nit maksimum parlaklıkla ne dışarıda güneşli ortamlarda ne de kapalı ama yoğun ışıklı ortamlarda bile ekranı görmekte hiçbir şekilde zorluk yaşamıyoruz. MediaTek Dimensity 8400'ü görüyoruz. MediaTek'i duyduktan sonra videoyu kapatmayın. Çünkü bu işlemci hem performans hem de verimlilik tarafında kusursuz. 8 ve 12 GB olarak iki farklı RAM, LPDDR5X en güncel en performanslı RAM'lerle beraber geliyor. 256 ve 512 olarak iki farklı depolamada var. Antutu'da da bu işlemci 1,5 milyonu görüyor. Bu işlemciyle beraber oyun tarafında Genshin Impact gibi sistemi en çok zorlayan oyunlarda en düşük ayarlar 120 FPS, en yüksek ayarlarda da 60 FPS'i rahat rahat alabiliyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.5 ve Sony'nin IMX882 sensörü burada kullanılmış. Fotoğraf çekim kalitesi olarak ana kamera ışığı doğru bir şekilde aldığınızda ışık yeterli ise gayet iyi sonuçlar veriyor. Kontrast oranı ve doygunluk iyi seviyede, renklerde abartıya kaçmıyor. Fotoğrafların detaylarında da çok fazla kayıp yaşamıyoruz. Ama ultra geniş açıdan çok bir şey beklemeyin. Günü kurtaracak seviyede. Fotoğraf kalitesi olarak orta segment bir cihaza oranla ana kamera başarılı. Ultra geniş açı vasat diyebilirim. Fakat video tarafında geliştirmeler var. Nihayet 4K 60 FPS desteği geldi. 6000 mAh batarya ve 90 Watt hızlı şarjla birlikte geliyor. Sıfırdan 100'e de ortalama 45 dakikada tam olarak doldurabiliyoruz. Yazılımda da Android 15 ve HyperOS 2.0 ile gelirken 3 yıl Android 4 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Hoparlör kısmında stereo hoparlörleri görüyoruz. Suya ve toza karşı da IP68 sertifikasıyla 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. İkinci sırada Galaxy A56 önümüze çıkıyor. Galaxy A56'ya baktığımızda kamera modülü kasa yapısıyla tamamen yeni bir cihazla karşılaşıyoruz. Buradaki üçlü kamera modülü artık S serisine benzemiyor. A serisinin kendine has bir tasarımı oluşmuş durumda ve orta segmentte malzeme kalitesi açısından en iyi cihaz diyebilirim. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum. Aynen A55'te olduğu gibi sanki bu orta segment değil de üst segment amiral gemisi hissiyatı veriyor. 7.4 mm kalınlık, 198 gramlık ağırlığa sahip. Boyutuna oranla çok kalın değil ancak çok hafif bir telefon olduğunu söyleyemem. Yine de boyutuna oranla düşündüğümde ağırlık ideal diyebilirim. Ve ön kısımda da çerçeveler biraz daha incelmiş durumda. 6.7 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz tazelemeyi görüyoruz. Telefonda video, dizi, film, içerik tüketmeyi seviyorsanız burada HDR10 ve Dolby Vision'ın olmaması bir eksi ama bunun dışında panel kalitesi üst seviyede, ekrandaki renkler ve canlılık da gayet tatmin edici. Orta segment için yeterli bir ekranın olduğunu düşünüyorum. Donanımda yeni nesil bir işlemciyi görüyoruz. A56'da en büyük geliştirmelerden biri kesinlikle donanım tarafında. Burada Exynos 1580'i görüyoruz. 4 nanometrelik bu işlemcimiz 8 GB RAM, 256 GB'lık versiyonda beraber geliyor. Donanım anlamında orta segmentte en iddialı cihazlardan biri olacak. Özellikle GPU kısmında AMD ile Samsung'un ortak üretimi X-Clips 540 GPU'yu görüyoruz. Genel donanım açısından Exynos 1580, Snapdragon 888'in geliştirilmiş ve verimlilik tarafında da iyileştirilmiş hali. Yani donanım anlamında uzun yıllar götürecek sağlam bir cihazla karşılaşıyoruz. Kamera kısmında ana kameramız 50 megapiksel f1.8 ve OIS desteğine sahip ve ilk kez orta segmentte Galaxy AI desteğinin geldiğini söyleyeyim. Burada nesne kaldırma, arka planda fotoğrafları değiştirme gibi özellikler kullanabileceğiz. Genel anlamıyla ilk bakışta kameralar orta segment için iyi seviyede. Batarya kısmında 5000 mAh batarya ve bu kez nihayet 45 Watt desteğini görüyoruz. Kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmayacak. Yani sağlam bir hızlı şarj istiyorsak burada adaptör masrafımız olacak. Güvenlik kısmında da ekran altı parmak izi okuyucu
ve yüz tanımayı görüyoruz. Suya ve toza karşı da IP67 ile beraber 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. 3. sırada genel telefon piyasasını düşündüğümde tam bir fiyat performans kralı. Özellikle de gerçekten sağlam bir performans istiyorsak ve uzun ömürlü kullanım bizim için birinci öncelikse bu noktada Poco F7 önümüze çıkıyor. Şimdi ilk olarak tasarımla başlayalım. Açıkçası Poco'nun F serisinde her sene olduğu gibi yine oldukça farklı ve yenilenmiş bir tasarımla karşılaşıyoruz. Kasa yapısı kamera modülüyle ben buradayım diyor. Renk seçenekleri de değişmiş durumda. Özellikle bu siyah ve gri tonların olduğu ikili renk geçişi cihaza çok daha ayrı bir hava katıyor. Ama tabii ki bu renk limited edition, yani özel üretim, sınırlı seri. 7.9 mm kalınlık ve 219 gramlık bir ağırlığa sahip. Boyutuna oranla ağırlık orta seviyede, fakat ağırlığın kasaya oranla gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani açıkçası bu boyutlarda 230 gram görsek ben çok fazla şaşırmazdım. Ve F7'de tasarım tarafındaki en önemli geliştirme kesinlikle malzeme kalitesi. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum. Elde tutarken hissiyat anlamında çok daha premium bir telefonla karşı karşıyayız. Ve burada kesinlikle F6'ya oranla malzeme kalitesi ciddi anlamda gelişmiş durumda. Ekran tarafında da orta segmentteki en büyük ekranla karşılaşıyoruz. 6.83 inç AMOLED Full HD Plus 447 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Tabii ki 120 Hz tazeleme, HDR10 Plus, Dolby Vision, 12 bit renk derinliği ve 8 milyona bir kontrast oranı gibi en üst düzey teknolojilerle beraber geliyor. Donanımda bu fiyat bandının açık ara en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3'ün geliştirilmiş, verimlilik tarafında da iyileştirilmiş hali. Yani 4 nanometre 8S Gen 4'ü görüyoruz ve 12 GB RAM, 512 GB depolamayla beraber geliyor. Depolama biçiminin de UFS 4.1 olduğunu söyleyeyim. PUBG'de en düşük ayarlar 120 FPS, kayıpsız, stabil bir deneyim alıyoruz. Aynı şekilde en yüksek ayarları aldığımız zaman da 60 FPS'te herhangi bir lag, donma, takılma sorunu olmadan çok akıcı bir oyun deneyimiyle karşılaşıyoruz. Poco F7 ile istediğiniz kadar oynayın, istediğiniz kadar telefonu zorlayın. Herhangi bir kasma, donma problemiyle hiçbir anlamda karşılaşmayacaksın. Performans olarak baktığımda fiyatını oranla düşünürsem rakipsiz, genel tüm telefon piyasasını düşündüğümde de en sağlam telefonlardan biri. Ana kamera 50 megapiksel f1.5 ve OIS desteğiyle gelirken ikinci kamera 8 megapiksel ultra geniş, ön tarafta da 20 megapiksellik Xiaomi'nin alıştığımız Full HD 60 FPS çekebilen kamerayı görüyoruz. Video konusunda da 4K 60 FPS'te OIS ile beraber sabit, stabil videolar çekebileceğiz. Bu fiyat bandında hiçbir cihazda görmediğimiz 6500 mAh batarya, 90 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Kutu içeriğinden bu adaptör de çıkıyor ve stereo hoparlörleri görüyoruz. Dolby Atmos desteğine sahip. Kablosuz bağlantılarda da Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G ve NFC desteğini görürken suya ve toza karşı da IP68 ile beraber 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Son sırada özellikle kamera performansı bizim için birinci öncelik ise bu noktada 25 ile 30 bin bandında hiçbir alternatifi olmayan S24F'yi görüyoruz. Tasarımsal açıdan S24F'ye baktığımda ilk dikkat çeken nokta daha büyük ve daha ince bir telefonla karşılaşıyoruz. Burada kasa yapısı, kenar çerçeveleri daha keskin hatlarla geliyor. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum. Çerçeveler S23F'ye oranla inceltilmiş durumda. 6.7 inç dinamik AMOLED 2X panel, Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz tazelemeyi görüyoruz. Bunun dışında HDR10 Plus, DCI-P3 renk uzayı, 5 milyona bir kontrast oranı gibi bir ekranda görebileceğimiz en üst düzey teknolojiler S24F'ye konumlandırılmış. Samsung'un kendi üretimi olan Exynos serisinde benim en beğendiğim işlemcilerden Exynos 2400'ün E versiyonunu görüyoruz. Bu işlemci S24 ve S24 Plus'ta gördüğümüz 2400'ün %10 civarı kısılmış hali. Fakat buradaki işlemci Snapdragon 8 Gen 2 ile başa baş diyebilirim. PUBG'de düşük ayarlar 90 FPS, en yüksek ayarlarda 60 FPS'i rahatlıkla alabiliyoruz. 8 GB RAM, 128, 256 ve 512 GB'lık 3 farklı depolama ile geliyor. Kamera kısmında arkada üçlü bir kamera sistemini görüyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.8 OIS desteğine sahip. İkinci kamera 12 megapiksel f2.2 ultra geniş. Üçüncü kamera olarak da 8 megapiksellik f2.4 3x optik zoom yapabilen telefoto kamerasına yer verilmiş. Ön tarafta da 10 megapiksellik 4K 60 FPS çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da 8K 30 ve 4K 60 FPS OIS destekli videolar çekebiliyoruz. 4700 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarjla beraber geliyor. Kutu içeriğinden her zamanki gibi telefonumuz ve Type-C şarj kablosu dışında bir şey çıkmıyor. Dostlar, şimdi en önemli kısım hangi telefon kime göre onu anlatayım. Eğer benim için birinci odak performans ve 20.000 bandında bir telefon alacaksam bu noktada en mantıklı seçenek kesinlikle
Poco X7 Pro. Ama ben daha çok gündelik kullanım odaklıyım. Kamera performansı benim için daha önemli ve uzun güncelleme desteği istiyorum diyorsan da Galaxy A56 bu noktada öne çıkıyor. Fakat benim için performans, batarya ve ekran kalitesi bu 3 noktada alabileceğim en iyi telefonu en ucuza istiyorum diyorsan da Poco F7 bu noktada çok mantıklı. Fakat benim için kamera performansı birinci öncelik ve telefonu kullanırken de genel deneyimiyle bir amiral gemisi deneyimi istiyorsan S24F'ye rahatlıkla alınabilir. Açıkçası listeyi de genel anlamıyla değerlendirirsem yeni asgari ücretle alınabilecek en sağlam telefonları inceledik. Evet, burada çok daha fazla seçenek var. Fakat ben burada paramızın hakkını en çok veren ve uzun ömürlü kullanmayı düşünüyorsak en mantıklı cihazlardan bahsettim. Bu telefonların hepsinin en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Bana destek vermek, bu incelemelerin devamı için de alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Destekleriniz benim için çok önemli. Aklına takılan herhangi bir soru olursa da yine mutlaka yorumlarda buluşalım. Elimden geldiğince yetişebildiğim kadar cevaplamaya çalışıyorum. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.